İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünden Profesör Doktor Sayın Ali Arslan Beyefendi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Hocam siz konuşun. Siz başlayın, ben haritayı açarım. Değerli hazırın, bu toplantının gerçekleşmesini sağlayan başkandan en küçük birimindeki arkadaşlara kadar ve icrasında yer alan bütün hocalarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi bir problemi belirterek başlamak istiyorum. Şimdi yıllar önce tarih bölümünde eğitime başladığım ve daha sonra akademik kariyer yaptığım süreç içerisinde bir problemle karşılaştım. Bu problemin hele dış işlerinde 92-94 arasında TİKA üzerinden danışmanlık yaptığım dönemde bunun daha da bir derin bir yönünü gördüm. Çünkü tarihçiler tarihte kalmakta, hatta saplanmakta. Uluslararası ilişkiler hocaları ise, akademisyenler ise günlük akış içerisinde bilginin akışına kapılıp bir yere doğru gitmekte. Bundan dolayı bunun acaba bir ortası olmaz mı, ikisi birleştirilmez mi diye düşündüğümde önüme bir fırsat çıkmıştı. Özellikle NATO'nun, Sovyetler Birliği'nin dağıldığı sırada Ankara'daki hava, artık NATO dağıldı, Türkiye'nin de fazla bir önemi kalmadı tarzında bir hava oluşmuştu. Bu sırada ben ise bunun böyle değil, tersine eğer delile ve veriye bakılırsa esasında Türkiye'nin Anadolu coğrafyasının eski tabirle ve dünyadaki bazı yerlerin önemi hiç azalmadığını, her zaman için bir müdahale, bir rekabet, bir temerküz alanı, hatta bazı dönemlerde olduğunu gördüm. Bu okumaların neticesinde işte bir 30-40 yıllık bir neticede bazı kavramların ortaya çıkmasına vesile oldu bu okumaların ve en sonunda bunun biri de bugün burada sizinle paylaşmak istiyorum. Hem de bizim Asya-Avrupa, ben Avrasya'yı çok kullanmıyorum çünkü tarihin uzun döneminde küresel hakimiyeti sağlayan büyük güçlerin Asya'dan Avrupa'ya doğru olduğunu gördüm. Sadece 1500'lerden sonra Rusların batıdan doğuya doğru olduğunu görüyoruz. Yani bundan dolayı böyle bir hatta buna Avrasya değil Asya-Avrupa demenin daha uygun olacağını ve hatta daha eğer bir güç ve bir hakimiyet batıdan doğuyasa Avrasya, doğudan batıyasa Asya-Avrupa demenin daha uygun olacağı kanaatindeyim. Bundan dolayı bu kavramları ben biraz önemseyerek gidiyorum. Şimdi dünyada bir şey var, yani bir de şöyle tarihçi olduğundan dolayı bu kadar insanın kalabalık olduğu ve bu kadar teknoloji olduğu bir dönemde dünyadaki bazı bölgelerin kontrol edilemezliğini görüyoruz günümüzde. İster çöl olsun, ister dağ olsun, isterse vaha olsun, bir şekilde kontrol edilemiyor. Acaba atla gidildiği, hatta bazen atın olmadığı dönemlerde insan nasıl dünyada büyük devletler kurulabiliyor? İşte bunun çaresinde, bunun da bir çözümünün bulması gerektiğinde düşüncelerime yerleşti. En sonunda dünyanın her yerine hakim olmanın gerekmediğini gördüm. Yani dünyanın her yerine hakim olan büyük devletler ve küresel devletler dünyanın her yerine hakim olmaya uğraşmaz. Onlar sadece stratejik hedef alanlarına ve bunları da kontrol etmedikleri zaman kilit mekanlara yönelirler. Bu kilit mekanlar dediğimiz yerler, İngilizce tercümede sıkıntı olmasın diye location diye ben söylüyorum bunu. Çünkü mesela birkaç örnek verdiğimde bunun daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Şimdi dünyada
bu stratejik hedef alanları dediğimiz yerleri kontrol ettiği zaman esasında büyük hakimiyeti kurabiliyorsunuz. Her zaman bu stratejik hedef alanını da kontrol edemiyorsunuz. Bu da imkan olmuyor. Mesela hepimizin Türkiye'dekilerin daha kolay bileceği için ve içinde bulunduğumuz yer için söyleyeyim. Mesela Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere'nin hesabına göre normaldeki İngiltere'nin kontrolündeki yer Islanca Dağları ile Eneze, oralarında Sakarya'dan Bandırma'ya kadar olan bölgeyi kontrol edecek, Burhaniye'ye kadar bölgeyi kontrol edecek ve Marmara hedef alan dediğimiz bu bölgeyi şu şekilde kontrol ediyor. Yani şurada görünen şöyle bu kısmını ortaya yerini tabii milli mücadelenin katkısıyla bunun olmayacağı ortaya çıkınca bir sefer ne yaptılar? Bu kilit mekanların, yani İstanbul Boğazı ile Çanakkale Boğazı'nın iki tarafında açılacak 10 kilometrelik bir mesafeyi ne yaptılar? Böyle içine yaptılar. Mesela bugün hala hava, kara, deniz, hatta denizaltının geçmesinde Türkiye'nin fazla bir rolü yoktur. İşte bu da bu stratejik hedef alanının kilit mekan kısımlarının da hala biz kontrol edemediğimizi, yani anahtar bizde ama kilit daha anahtar bizde değil. Bence bunu anlamak açısından güzel bir örnek olduğundan dolayı veriyorum. Veyahut da mesela ileride göreceğiz, mesela Kiel kanalı var. Baltık Denizi ile Kuzey Denizi arasında Kaiser yapmıştır bunu, son Alman İmparatoru, ama bugün anahtar onda değildir. Yani şu anda oraya geçiş şeyi vardır. O Almanya'dan uzmanlar aktarabilirler. Yani orada mesela geçiş müsaade değildir. Yani bundan dolayı zannediyorum bu giriş anlaşıldığını söyleyebiliriz. Bu her görev için geçerli. Yani bu bir kilit mekanı, isterseniz eski çağa gidelim, isterseniz yeni çağa gidelim. Mesela işte şu andaki Marmara hedef alanı ve İstanbul ve Çanakkale dediğimizde çok eskiler, İskitler. Milattan önce 800, milattan 800'de milattan önce 200 arası. Ya şu kuzeyde. Yani bugünkü Macaristan ile Türkistan arasındaki hakimiyetler var. Bunlar yukarıdan geliyor. Tamam mı? Bundan önceki dönemde Kimmerler var. Kimmerler yukarıdan gelirken aynı yere eski Mısır'da aşağıdan geliyor. Mesela Finikelilerin karşısında İskitler var. Tamam mı yani? Bu şekilde devamlı giriyoruz. Daha sonra geldiğimizde bunu fazla anlatayım, daha sonrakileri hızlı geçeceğim. Bunu mesela Hunlar yukarıdan geliyorlar. Milattan sonra 370'te Macaristan merkezli kurulan yukarıdan geliyor. Nereye kadar? İşte bu Yunanistan olduğu yere kadar. Küçükmece'ye kadar geliyor. Buraya kadar geldikleri zaman diyor ki tamam, ben vergiye bağlanıyorum ve teslim ediyorum. Daha sonra Makedonlar buradan geçiyorlar. Buraya geçti Anadolu için her tarafı alıyorlar. Çok bir enteresan var mesela. Burayı Romalılar ele geçirdikleri zaman bunlara karşı çıkan güç kim biliyor musunuz? Pontuslar. Pontuslar diyor ki İstanbul Boğazı düşerse Trabzon bölgesi ve o bölge tehlikeye girer. Ondan dolayı buna karşı savaş açıyorlar. Ya çünkü burası çok buraya ele geçirdiği zaman denge değişiyor. Tamam mı? Bu bölgeyi. Daha ileri geldiğimizde mesela Avarlar. Avarlar milattan sonra 500'lerde yukarıdan geliyorlar. Roma'ya karşı kiminle beraber hareket ediyorlar? Sasanilerle. Sasanilerle ikisi biri doğudan, biri kuzeybatıdan gelip ikisi birleşiyorlar ve burada biri denizden, biri karadan kuşatıyor. Daha sonra İslam devletlerini biliyoruz. Hazreti Osman döneminden itibaren Anadolu ve Ön Asya'ya hakimiyet kuracaksanız alacağınız yerden bir tanesi İstanbul bu bölgeyi alacaksınız. Ve ondan dolayı Ebu Ensari'nin Hazretleri'nin uğraması sebebi de bu. Tamam mı? Yani buraya gelecek. Başka şeyiniz yok. Yani eğer Anadolu'da Malatya'daki hakimiyeti sağlayacaksanız öyle bırakamazsınız yani. Bunu isterseniz bu olmak zorunda. Daha sonraki döneme girdiğimizde Yunanistan'ın kuruluşu nedir? Yunanistan'ın kuruluşu İngiltere'nin Boğaz bölgesinde, Marmara bölgesi hakimliği mücadelesidir. İlk yapılan nedir? Mora Adası'da önce Girit düşünüyorlar, vazgeçiyorlar Girit'ten, onun yerine Mora alıyorlar. Mora yapar yapılmaz
Batı Anadolu adalarının, ya bugünkü Adalar Denizi dediğimiz veya Ege diye uyduruk bir şekilde kullanılan bu yapının yarısını alıyor. İkinci hamlesi daha yukarısı, üçüncü hamlesi Boğazlar işte Çanakkale Savaşı'ndaki ölümüne de kaynaklanıyor. Çanakkale Muharebelerinden. Çünkü bundan istiyor burayı. Bir de şu var bizim. İngiltere güneyden geliyor. Peki Çanakkale Savaşları'nın bilinmeyen yer neresidir? Rusların Karadeniz'den aşağı gelişidir. Bizim tarihimizde bu yapılmaz. Bilinmez çok. Anlatılmıyorlar. İkisi gelecek. Biri kuzeyine, biri güneyine kontrol edecek. Yoksa Osmanlı Devleti'ni kaldırmak mümkün değildir. Bundan dolayı Malezya, Pakistan, Hindistan Müslümanları ve diğer bütün Afrika'daki Müslümanların buraya koşu sebebi de bu zaten. Yani buraya yardıma koşabilmenin sebebi de bu. Çünkü merkez çökerse o zamanki tabirle bu şey dağılır. Bundan dolayı bugün gelirsek Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Mississippi gemisiyle gelip nereye duruyor? İşte buraya geliyor. Tamam mı? İstanbul kilit mekanına geliyor. Buraya. Sonra şimdi bizim arası bozuk olunca biraz fazla kontrol bir düşünce nereye yerleşiyor? Hemen bunun kenarındaki Dede Ağacı yerleşiyor. Ya bunlar hiç öyle boş şeyler değil bunlar. Tamam mı? Yani bu şekilde. Yani zannediyorum Çin peki şu anda bir yol, bir kuşak proje çerçevesinde bunlar ihmal ediyor mu? Hayır. Süveyş kanalı üzerinden geldiğini böyle söyleyeceğim. O da buradan yukarı geçmek istiyor şeye. Çin'in en çok kredi verdiği ve yatırım yaptığı yerden bir tanesi neresidir? İstanbul'dur. Yol ihalendeki firmalara bakın bir. Ne demek istediğim daha iyi anlaşılır. Çünkü bu önemli bir yerdir. Buraya gelmezseniz olmaz. Bu kilit mekanı kontrol ediyorsunuz. Evet. Zaten hem buraya geniş tuttum. Şimdi bundan sonrakiler de parça parça. Zaten fazla vaktimiz olmadığından dolayı bundan sonra hemen Muhtar kardeşim ikinciye geçelim. Mesela bu hangisini yapıyoruz? Evet. Mesela bu da Bab-ı Mendeb. Asya Avrupa olduğu için bunu yapacağım. Mesela şimdi genellikle Kızıldeniz hedef alanı bugünkü çok konuşulan işte Gazze katliamı, soykırıma varan katliamlar ve oradaki olaylar. Peki bunun sebebi ne? Bunun sebebi var. Şu, yani buradaki dünyadaki İstanbul ve Marmara'dan sonra ikinci bölge bana göre Kızıldeniz. Kızıldeniz stratejik hedef alanını kontrol etmeyen hiçbir güç dünyada hakim olamaz. Bak birkaç örnek vereyim size. Eski Mısır'ın kurduğu yer neresi? Tam burada. Tamam mı? Burayı kurduktan sonra Asya'ya doğru, Afrika'ya doğru, güneye doğru, Punt eski bugünkü Somali dediğimiz o bölgelere doğru ilerliyor. Sonraki dönemde baktığımızda ilk Anadolu'da bunlara karşı rakip olarak büyük güç Asurlar o tarafa gitmiyor mu? Daha öncesi de var. Kadeş Anlaşması bildiğimiz anlaşmanın imzaladığı yer neresi? İşte tam da Filistin'in köşesi. Neden imzalıyor? Çünkü büyük güç olan Hititler dünyada hakimiyet kurmak istiyorsa diyor ki benim rakibim, o andaki rakibim kim? Yukarıda İskitler, Kimmerler, güneyde eski Mısır. O zaman diyor ne yaparım? Mezopotamya küçük. Oraya gideceğim diyor. Ve böylece hedefin neresi? Sina ve Süveyş, bugün Süveyş'te meşhur oldu. Aslında Sina'dır orası. Sina ve Süveyş kilit mekanıdır. Oraya aldığınız zaman bunu halledersiniz. Bak çarpıcı bir örnek vereyim size. Hunlar. Şimdi yukarıda kuruluyor değil mi? Karadeniz'in yukarısında. Peki bunlar buraya geliyorlar mı? Evet. Hunların doğu kanadındaki iki taraf komutan yukarıdan iniyor. Erzurum, Malatya, Antakya hattından Beyrut'a kadar da iniyorlar ve bunun üzerine oradaki Mısır'daki yönetim hemen anlaşmak zorunda kalıyor. Eğer Hunları biraz daha yapsalar gelecek o bölgeye. Yani bundan dolayı İskender de aynısını yapıyor daha önce. İskender'in güzergahına bakın. İstanbul'u Çanakkale kilit mekanı, sonra İskenderun bölgesindeki hakimiyeti pekiştiriyor. Arkadan sonra nereye giriyor? Doğuda Mısır'a.
Bak ileri gitmiyor. Afrika'ya dalmıyor. Oraya ele geçiriyor, bir sefer Türkistan'a veriyor. O da bazı sürece Fergana Vadisi'ne, Fergana kilit mekanına gidecek. Ya dünya hakimiyeti için birkaç bölgeler vardır. Onlardan bir tanesi de orası. Şimdi yani peki İngiltere nasıl geldi buraya? Napolyon'un Mısır'a gitmesi öyle boş değildi. Çünkü eğer Asya'ya açılacaksanız ya İstanbul'dan geçeceksiniz, Napolyon'un İstanbul'dan başkent tamam sözüyle girdiği yer arasındaki ilişkiyi kurun. Tamam mı? Derler ya İngiltere'ye rakip olacakmış, doğru, ama bir işte dikkat edin, ne yapıyor? Oraya girdikten sonra aynen Yafa'ya doğru çıkıyor, Anadolu'ya çıkıyor, Mezopotamya, oradan Türkistan'a açılacak, tamam mı? Hedefi bu. Çünkü o kilit mekanı yakalarsanız o. Peki İngiltere ne yapıyor? Günümüzün Amerika'nın da öncüsü diyebileceğimiz, İngiltere'nin girdiği yer, ilk girdiği bizim bu bölgede İspanyol Portekizlerden sonraki yapılan, 622'de giriyor, bu şehre giriyor, yani Umman'a, Hürmüz'e giriyor, Hürmüz kilit mekanına giriyor. İkinci girdiği yer burası, tamam mı? 1839 Adem'i, Babel Mandeb'e yerleşiyor. 1882 Mısır'a yerleşiyor. Tamam mı? Yukarıdan da Kıbrıs yoluna geliyor. Evet. Ve böylece iki taraftan giderekten bu işi hallediyor. Yani eğer Asya'da bir hakim kuracaksanız öyle başka çareniz pek yok. Tamam mı? Amerika Birleşik Devletleri'nin daha hakimiyet alacağı zaman, İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Filistinlilerin topraklarının yarısından çoğunda İsrail Devleti kurmak kararını Birleşmiş Milletler'e çıkarmasının sebebi nedir? İngiltere'nin kontrolündeki bölgeye kendi girmek için kilit mekanı, Süveyş kilit mekanı kontrol etmek için onun Asya tarafını tutuyor. Tamam mı? Bu Asya tarafını tuttuktan sonra yerleşiyor. Tamam mı? Ve ondan sonraki mutlak şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne dikkat ederseniz Amerika'nın güvenliği İsrail'in güvenliğinin aittir der. Onun sebebi nedir? O İsrail değildir. Onun İsrail'in hedefi, Amerika'nın hedefi İsrail'i kullanarak bu kilit mekanı kontrol etmektir. Benim Independent Türkçe'de yayınlanan bir makale var. Başlığı şu: Amerika Birleşik Devletleri Gazze'de müteferrik üs Sinan'ı devletle kuracak diye. Bunu da göreceğiz yakında. Çok geçmez, tamam mı? Bu da böyle gelecek peşinde. Tamam mı? Çünkü orada böyle gelişir. Daha önceki dönemde. Bunun Babil'de gördük biz, diğerler Babillerin, Asurların hepsinde yaptığı odur. Şimdi uzun kitaptaki yaklaşık 150 sayfalık bir metin bir kısım orayı fazla yapıyor. Evet. Bir ileriye gidelim. Cebel Tarık. Cebel Tarık Avrupa'nın güneyden geçecek şeydir. Tamam mı? Eğer Cebel Tarık kontrol ederseniz Batı Avrupa'yı kontrol edersiniz. Tamam mı? Çünkü bakın Finikyalılar Batı tarih yazımında bir haksızlık vardır. Roma öne çıkarılır. Roma değildir esasında büyük güç. Finikyalılardır. Mısır'dan hakimiyeti 1200'de alıp 500'e kadar olan süreç içerisinde bu bölgeyi kontrol eden, hatta İngiltere ile Batı Afrika'nın Moritanya aşağıya kadar olan bölgeyi de kontrol eden güç Finikyalılardır. Tek Akdeniz gücü değildir. Peki bunun bir örneğini düşünün. Emevilerin girdiği 711'e girdiği yer Cebel Tarık'tır. Başka bir örnek vereyim. İngiltere'nin Akdeniz hakimiyetinin birinci basamağı 1713 tarihinde girdikleri hala ellerinde olan Cebel Tarık'tır. Hala bugün Amerikan üssü var orada. Tamam mı? Orayı kontrol ediyor. Tamam mı? Almanların almak istediği orasıydı 2. Dünya Savaşı'nda. 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda. Şu anda Çinlilerin oraya ticaret adı altında girmek istediği yeri orasıdır. Onun için şu anda Fas'ın kuzeyi karışıp duruyor. Tamam mı? Öyle hiç tesadüf yoktur dünyada. Kilit mekanlarda tesadüf yoktur. Tamam mı? Evet. Şimdi zaten bundan sonrakine geçelim. Malay. Türkiye'de çok ihmal edilenmiyorsunuz. Şimdi gelecek, hatta bu yeni dönemde belki dünyanın en çok bazı
Malay arkadaşların ve diğerlerinin Endonezya'dan arkadaşların dikkat etmesini istiyorum. Şuna, o bölgeye Güney Çin Denizi demesinler. Güney Çin Denizi değil orası Malay Denizi. Etrafı olduğu gibi Malaylardan oluşuyor. Ondan dolayı o kavramı değiştirmek lazım. İngilizlerin Çin sömürgesi sırasında oluşturdukları o deniz kavramını, coğrafi kavramını kullanamayız. Ondan dolayı biz ne diyeceğiz? Oraya Malay alan diyeceğiz. Çünkü denizin en büyük kısmı kime ait? Malaylara ait. Endonezya ve şeyler Malay kökenli demiyoruz. 2 devlettir ama 2-3 devlet var orada. Ama hepsi Malay kökenli. Ondan dolayı oraya buranın şu anda Çin'in geçmek istediği bir kuşaktaki en önemli ekstremitesi neresi? Malaka Boğazı. İkincisi de Sunda. Sunda Boğazı, şimdi eğer Amerika Birleşik Devletleri kuzeyi tutarsa, Hindistan'ın tamamen Amerika tarafına geçtiği anda Çin'in tek alternatif var, Sunda Boğazı'ndan Ümitburnu'na gitmek. O deniz tehlikeli ama bir alternatif yeni nükleer denizaltılarla, nükleer gemilerle nispeten daha mümkün olabilir. Ama buradaki tabii yeni mi? Hayır. Moğollar, Çin'i kontrol eden Moğollar ilk defa bu bölgeye gelmiştir. Sonra daha sonraki dönemlerde Portekizlerin ilk gittiği yer neresi? Malaka Boğazı 1511. İngiltere ile Hollandalıların kapıştığı yer burası. En sonunda bölgeyi Hollandalılar İngiltere'ye teslim ederek kurtuldular. Yoksa hepsini alacaktı. Böyle anlaştılar. Malezya onlarda, Endonezya onlarda kaldı. Yukarısı orada kaldı. Evet. Bugün burası son derece önemli bir husus. Tabii buradaki bu Myanmar'daki katliamların da sebebini bununla ilişkili olduğunu unutmamak gerekir. Evet, hızlıca geçelim. Bundan sonraki yerimiz Evet, Merkezi Türkistan. Şimdi burası son derece önemli bir yer. Türklerin kurmuş oldukları en eski devlete itibaren Türkler nasıl hakim oldu derseniz, en büyük devletleri devamlı olarak kurdukları bu tuttukları 2 önemli yer vardır. Bir tanesi Türkistan hedef alanı ve Fergana kilit mekanı, öbürü de birazdan söyleyeceğiz İdil Yayık, yani Volga-Ural nehridir, tamam mı? Bu 2 bölgeyi kontrol eden ne yapar? Her şeyi kontrol eder. Asya'nın büyük kısmını kontrol eder. Mesela buradaki Türklerin Hunlarda olsun, İskitler'de olsun, İskitlerle mesela Medlerle İskitlerin kavgası, Perslerle İskitlerin kavgasının tamamı nerededir? Fergana Vadisi'ndedir. Horasan'ın Fergana Vadisi'dir. Tamam mı? Mesela bir örnek vereyim, çarpıcı bir örnek. İskender'in ilk mağlubiyetini tattığı yer neresi ki mağlup demezler İskender'e. Mağlup olmuştur İskender. Nerede mağlup olmuştur? Birinci kilit mekan, birinci hedef alanından İstanbul'dan geçti mi? Çanakkale'den. Sina'yı aldı mı? Aldı. Sonra nereye geldi? Horasan'a geldi. Güney Azerbaycan. Oradan Fergana'ya geçti. Fergana'daki İskitler orada çok güzel bir şey yaptı. Platon 300 İskitler var başta. Orada o bölgede İskitlerin Alper Tunga öldü diyoruz işte o şeyler. İskitlerin olduğu yerde İskitlerin savaş strateji açısından alana yayılıp Makedonlar ise nasıl savaşıyorlar? Nizami savaşıyorlar. Yan yana savaşıyorlar. Bizimkiler ise yayılıyor, okla hallediyor. En sonunda İskender dolaşıyor, bakıyor ki mağlubiyet, ondan sonra morali bozuluyor ve ölüyor zaten. Ondan sonra geri Afganistan'a dönüyor ve gidiyor. Fergana Vadisi. İkinci bir çarpıcı örnek vereyim. Göktürkler yıkılıp Uygurlar yeni kurma sırasında Çinliler doğudan geliyor, Doğu Türkistan'ı, Tibet'i, Doğu Türkistan hepsini aldıktan sonra Batı Türkistan'a, bugünkü manada söylüyorum, oraya geliyor, Taras'a geliyor. Taras nerede? Kırgızistan'ın kuzeyinde.
Bu arada Uygur hakimi, belki Çinlerin Uygurlara bu kadar düşmanı sebebi de bu. Onların hakimiyetinin çok önemli bir darbe vuruyor. Onlar ne yaptılar? Baktı ki kendine karşı koyamayacaklar. Bunun üzerine Müslümanlardan yardım istediler. İşte Talas Savaşı diye bildiğimiz savaş. 751'deki savaşın olduğu yer burası. Tamam mı? Talas Savaşı. Ve bundan sonra Türkler Müslümanlaşacak, kabul edecek ve Çinliler bir daha buraya yaklaşamayacak. Ne zamana kadar Çin'e yaklaşamayacak? İngilizlerin bölgeye gelişine kadar. İngilizler ne zaman geldiler Fergana Vadisi'ne? Türkistan Hanlıkları Ruslar yukarıdan gelip Aral Gölü'nden aşağı doğru indikleri zaman Taşkent'e girdiklerinde İngiltere Fergana Vadisi'nin tehlike düştüğünü görünce 1840'ta nereye yerleşti? Afganistan'a yerleşti. Sonra onlar Buhara'ya geldiklerinde o daha yukarı çıktı ve Kaşgar'ı Çin'e verdi. Kendi sömürge devleti olan Çin'e verdi. Ve şu andaki Doğu Türkistan'ın Çin'de olmasının sebebi Çinlerin değildir. İngiliz stratejisidir. Peki Amerika Birleşik Devletleri Çin'in güçlenmesine başladığı tarihte Afganistan'ı işgal etmesine sebebi neydi? Aynı gerekçe. Sovyetlerin Amerika'nın hakimiyetini daha önceki tarihte 1981'deki girişi İran'daki devrimden sonraki tehlike düşünde ikinci hamleyi ne yaptı Sovyetler Afganistan'a girmişti. Buna karşı Amerika müdahale etti. Sonra Çin'e karşı da oraya meşhur 11 Eylül'den sonra oraya müdahale etti. Gittiği yer neresi? Gitti Fergana Vadisi. Yani bizim bölümde Penşir Vadisi. Bugünkü Afganistan'ın uç kesimi var ya şöyle. Burada var. Oraya. Afganistan'ın ucu. Uzanan bir yer var. 10 kilometrelik bir hat var. Çin'e dayanan. O bölgeye yerleşti. Yani şu andaki peki geçtiği yer neresi? Bir yıl kuşaktaki Çin'in en fazla geçişte önemsediği yer neresi? O gösterir misin haritayı? Bak çizdiğin haritayı. Bak buradaki. O iki yönlü. Biri Özbekistan'ın kuzeyinden yukarıdan gidecek. Berlin'e, Londra'ya. Öbürü ise Horasan'dan geçip İran'ın üzerinden veyahut da Zengezur Koridoru'ndan geçip Anadolu üzerinden Avrupa gidecek. Amerika boşuna mı Zengezur Koridoru'na yerleşiyor? Bunu hiç kesme. Neden orada Türk Cumhuriyetleri ile ilgili geçen gün Trump toplantı yaptı? Önce Zengezur Koridoru'na yerleşti Trump. Hatta ben de bir makale yazdım bununla ilgili. ABD Zengezur Koridoru üzerinden Horasan Highway'inden Türkistan'a açılıyor diye geçen ay yazı yazdım. Ne tesadüf bu ayda o toplantı yaptı. Beyaz Saray'da birkaç gün önce. Yani bu da çok göreceğiz. Bu Fergana Vadisi'ni çok daha göreceğiz. Bir ilerleyelim. Evet, Baltık. Şimdi bunun bir doğusuna geldik ve batısına bakalım. Tamam mı? Burada çok bizim tarihimizde bilinecek mesela Hunların batıda gittiği en uç noktayı sorsam tarihçe daha çok kimse bilmez. Bak Avrupa Hunlarının Danimarka Boğazı'nı kontrol ediyor. Bak şu Danimarka Boğazı var ya, o Danimarka Boğazı'nı kontrol ediyor. Çünkü eğer siz Doğu Avrupa'da hakimseniz Danimarka Boğazı'nı kontrol etmek zorundasınız. Bitmeden nasıl bitireyim? Sen haklısın kardeşim ama ben de haklıyım yani. Evet, bitiyor, pek hızlanıyorum. Bir örnek vereyim. Bakın, ikinci Rusların büyük güç olmasının yerine de Petersburg yerleşmeleridir. 1700'lerin başı, tamam mı? Amerika Birleşik Devletleri durmaz. Şimdi Çin-Rus işbirliği olduktan sonra Finlandiya'yı NATO'ya almasının sebebi neydi acaba? Petersburg'un kesileceği yer Finlandiya Boğazı'dır. Estonya ile arasıdır, tamam mı? Orada kesilecektir yani. Evet,
Zannediyorum bu da şu andaki oradaki birçok hikayede şu anda günlük olanların hepsi bununla ilişkili. Bir ileri gidelim hızlı. Evet, şimdi bak bu ise İdil, Volga veya bizim eski tabirle ya İdil Yayık veya yeni bilinen literatürle şu andaki Volga, Ural nehirlerinin olduğu havzadır. Bu Türk devletlerinin kemik olduğu yerdir. Kimmerlerden başlar, milattan önce 200'den 2000'den başlar, günümüze kadar 1500'e kadar böyledir. Rusların ilk müdahale ettiği yeri hatırlıyoruz değil mi hepimiz? 1550'deki girdikleri yer Kazan, sonra 2 yıl sonra Astrahan. Nedir burası? İşte bu. Osmanlı Devleti buna itiraz ediyor diyor. Çık oradan. Ama gücü yetmiyor. Çünkü biz zayıfız. Tamam mı? İşte Doğu Volga kanalı bunun projesi. Osmanlı Devleti'nin Rusların önünü kesme projesidir. Tamam mı? Ve önceki alalım. İşte, bak buradaki bir çarpıcı örnek vereyim size. Şu andaki bu Kazan hattı var ya, buradaki tren yolu ve şeyler kesilsin, Rusya bir günde teslim olur. Oradaki hatlar. Birinci dünya üst hattı için. Rusların petrol ve doğalgaz boru hatları için. Şimdi Birinci Dünya Savaşı sırasında eğer savaş bir ay daha uzasaydı şu anda tarihimizde şu savaşı konuşacaktık. Astrahan Savaşı. Biz Dağıstan'a, Osmanlı'nın Dağıstan'a girdiğinde İngilizler Astrahan'a girdi, Türkmenistan'a girdi. Böyle paralel Kızıldeniz'in doğusundan Türkmenistan'a eğer biraz da geçse bir ay sonra Astrahan'da buluşacaktık. Tamam mı? Ama savaş bittiği için biz geri çekilmeye kaldık. İngiltere oradan geldi. Bakü'ye geldi. Bakü katliamının Ermenileri yaptı. Tamam mı? Yani bu da çok enteresan bir şey. Yukarıdan gelecekti. O Astrahan'ın önemini anlamak için. Bu önümüzdeki dönemde çok tartışılacak. Rusya Federasyonu'nun konumu tartışılırken bunu hiç unutmamak gerekir. Evet, bir ileri geçelim. Evet, Basra. Bu da bu söylediğimiz yerin, yani kuzeye gitmenin yolu buradan geçer. İngiltere'nin 622'de yerleştiği bu şehirdir. Sonra Rusların 1828'de gitmek istedikleri yer yukarıdan aşağı doğrudur. Recep Tayyip Erdoğan'ın Aras kullanılmaz İran ve gürültü kopmasının sebebi işte budur. Çünkü İngiltere Rusların Güney Azerbaycan'a girdiğini gördüğünde Osmanlı Devleti'ni savaşa soktu ve sınırı Aras diye yapıldı. Tamam mı? Ondan dolayı Aras Ruslarla oldu. İşte bu şeyle ilgilidir. Güneyden kuzeye gidiş yolunun burasıdır. Şu anda Hürmüz Boğazı son derece stratejik bir mekandır. Buradaki Amerika Birleşik Devletleri kontrol eder. Şöyle haritaya içten bakın. Hürmüz Boğazı'nın köşesi Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait değildir. Onun içerisinde küçük bölge Umman'a aittir. O da Amerika'ya aittir. Yani İran Basra Körfezi'nin geçerken Amerika'ya selam vermek zorundadır. Hatta petrol boru hattını buraya aşmak için boru hattı yapmıştır. Basra'dan Hint Okyanusu'na petrol boru hattı. Tamam mı? Bu da önemli bir olarak. Evet, bir ileri geçelim. Buraya geçelim. Zengibar bizi yapıyor. Bening. Çok konuşacağımız konulardan bir tanesi de bitiriyorum. Bening Boğazı. Bening eskiden Hunların, Göktürkleri falan elindeydi. Sonra Ruslar 1700'de buraya girdiler, böyle aldılar. Sibirya'ya ele geçtikten sonra Kaliforniya'ya kadar geldiler. Amerika güçlenince geri döndü. Alaska'yı 1868'de geri aldı. Sonra Filipinlere geldi. Ve böylece şimdi Çin burayı zorluyor. Bir de Japonların da saldırdığı Pearl Harbor'dan daha korkunç olarak Amerika'yı gördüğü yer bu Alaska'nın şu güneyindeki adalar var ya, oraya saldırdı. Oraya saldırınca Amerika deli oldu. Çünkü oraya geçerse Amerika tehlikeye giriyor. Savaş Pasifik'e geldi. Öbür tarafa geçecek. Son derece tehlikeliydi, ona yaradı. Şimdi en son söyleyeceğimizde Trump'ın satın almak istediği yer. Öbür tarafa. İlerleyelim. Şurası. Şu bak, bu son derece önemli. Burada
diyor ya ben Grönland'ı almak istiyorum diyor. Aslında bunun hikaye bu. Buzlar eriyor. Yol kısaca kuzeyden gelecek. Berlin'den geçecek. Kuzey buzları hedef alanının 3 tane geçiş çıkışı var. 2 tane aslında. Biri söyledik Benek'ti. Öbürü batıdan yani Norveç Boğazı. Değil mi? Norveç Denizi'nin kilit mekanı orası. Norveç biliyorsunuz Avrupa Birliği üyesi değildir ama Amerika'nın her zaman yanında eski İngiltere'nin yanındadır. Onun için orada Norveç haritasına bakın Rusya ile birleşir. İsveç ve Finlandiya'nın kuzey buzlarının toprağı yoktur. Bu özel İngiliz tasarımıdır. Eski tasarım. Tamam mı? Sonra bak yeni Baffin kilit mekanı bu daha duyulmadı Türkiye'de. Ben de başkası yazmadı bunu. Bir sonraki hamlede yakında bunu göreceksiniz. Amerika'nın Kanada diye aşkı Trump'ın işte bu Baffin kilit mekanı ile ilgilidir. Eğer Kanada zorlarsa başına nasıl böyle parçalanmaların geleceğini de Baffin'den göreceğiz. Tamam mı? Baffin'de kafanıza bir yere söyleseniz, sıkıştırsanız iyi olur düşünüyorum. Evet, süremi açtım. Çok özür diliyorum ama tamamlık yaptım. Tamamım gerekiyordu. Kısacası dünyada büyük güç olmak istiyor ise bir devlet her toprağa saldırmaz. Her mekana kontrol kalkmaz. Kilit mekanlara girer. Mesela Türkiye'nin Sevakin Adası'nda turizmle ilgili bir şey yapmak istediğinde benim görüşüm şu olmuştu. O zaman böyle söyledim bunu. Dedim ki Sevakin Şişli'nin içindeki bölgedir. Önemli olan ya Süveyş ve Sina'da veyahut da Bab-ı Mendeb'te olacaksın. Bab-ı Mendeb'te bugün Bab-ı Mendeb Cumhuriyet'teki üsleri biliyorsunuz. 1. Fransız üssü, 2. Çin, 3. Japon, Amerika. Küçük ülkede 3-4 tane üs var. Daha da olacaklar da var, tamam mı? Evet, beni sabrediniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun.